Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda analiz türlerini inceleyeceğiz. Hemen slaytımıza başlayabiliriz. Şimdi şöyle küçültelim. Evet, analiz türleri bir temel analiz, ikincisi teknik analiz olarak iki kısma ayrılır. Temel analizde bakalım ne diyor. Temel analiz sayesinde varlığın esas değerini nasıl gördüğümüze bağlı olarak bir varlığın fiyatının değerinden yüksek mi yoksa düşük mü olduğuna karar veririz diyor. Sektörün büyüyeceğini varsayıyorsak gelecekte A şirketin değerinin artacağını tahmin edebiliriz. Bu bir tahmin. Tıpkı teknik analizdeki tahminlerimiz gibi. Peki bu tahmin neye yarıyor? Bu tahmin diyor ki eğer bu sektör büyüyorsa, bu sektörün geleceği varsa fiyatına bakıyor ve diyor ki bu fiyatın daha üzerine çıkacak. O zaman diyor ki ben buraya yatırım yapabilirim. Temel analiz bu. Eğer tabii ki fiyat daha pahalı buluyorsa o zaman diyor ki biraz bekleyeceğim. Ve bu sektör diyelim ki artık doygunluğa ulaştı. Diyelim ki emlak sektörü veya demir çelik sektörü, sektörde hizmet sektörü, birçok sektör var. Oradaki ihtiyaca bakar. Yani arz talep dengesine bakıyor. Ve buna göre bir fiyat biçiyor. Buna göre yatırım yapıyor. Peki bir de teknik analize bakalım. Teknik analiz en çok kullandığımız analiz türü. Çeşitli grafik oluşumlarından ve istatistiksel yöntemlerden faydalanılır. Grafikler üzerinde geçmiş fiyat hareketleri nedeniyle ortaya çıkan oluşumların gelecek için gösterge oluşturduğu, dolayısıyla bu tür oluşumların alım-satım için gösterge olarak kullanılabileceği varsayımına dayanır diyor. Yani biz geçmişte alıcılara bakıyoruz. Alıcılar nerede birikmiş? Yani yüklü para girişi nerede olmuş? Yani gelecekte de aynı bölgelerden yine o alıcılarla karşılaşacağını veya satıcılarla karşılaşacağını tahmin ediyoruz ve buna göre işlem alıyoruz. Düşüş yönü veya yükseliş yönü. İşte teknik analiz bu. Tabi bunu yaparken bazı araçlarımız var. Şimdi de onları inceleyeceğiz. Teknik analiz. Şimdi mum formasyonları var. Bu araçlardan bir tanesi. Alıcı ve satıcıyı tahmin ettiğimiz formasyonlardan. Bunlar nedir? Boğa mum formasyonu, ay mum formasyonları. Belli bölgelerde belli alıcılar ve satıcılar geldiğinde bunun devamının gelip gelmeyeceğini tahmin ediyoruz ve buna göre işlem alıyoruz, ticaret yapıyoruz. Bir diğeri klasik formasyonlar. Klasik formasyonda birçok kişinin kullandığı formasyon türleri çizgilerle veya işte alıcı satıcı dengesiyle bazı önemli bölgelerle belirleniyor. Bunun daha sonra videolarını çekilebilir veya internetten bulabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Peki bunlar işte ikili dip, ikili tepe, obo, tobo, yükselen kama, üçgen, bantlar, yatay bantlar gibi birçok klasik formasyonlar var. Bunlar dediğim gibi çok fazla kullanılıyor ve başarı oranı da yüksek. Peki tabii fake'ler de oluyor. Klasik formasyonda çok fazla fake oluyor. Onlarda dikkat etmek gerekiyor. Harmonik formasyonda az kullanılır. Çok fazla kullanılmaz. Ama kazanç getirdiğini gördüm. Doğru bir şekilde kullanılanlar buradan da kazanç sağlıyor. Bunlar Fibonacci sayılarıyla belli hedefleri ne yapıyorlar? Gözetiyorlar ve buna göre işlem alıyorlar. İşte belli sayılar, belli hedefler geliyorsa o zaman ne olacak? İşte oradan düşecek veya oradan yükselecek veya oraya kadar gidecek gibi hesaplamalar yapıyorlar. Peki devam edelim. Bunların yanında kullanılan araçlar neler? İndikatörler var. Bir momentum sağlayan indikatörler. Momentum nedir? Tüccarların fiyatın hareket edecek enerjiye sahip olup olmadığını anlamalarına yardımcı olan teknik analiz araçlarıdır. Genellikle fiyat hareketi, kapanış fiyat ve cari fiyat kullanılarak hesaplanırlar. Demek ki bir enerji, bir güç, yani fiyat nereye gidecek, oraya gidecek gücü var mı diye hesaplayan araçlar momentum araçları, indikatörleri oluyor. Evet, bir de trend takip ettiğimiz, trend takibe yardım eden indikatörler var. Bunlar da tüccarların trend yönünü ölçmesine yardımcı olur. Yukarı aşağı trendi piyasaları değişen piyasalardan ayırt etmek için önemli araçlardır diyor. Başka ne varmış? Volatilite. Piyasadaki oynaklık çeşitli şekillerde ölçülebilir diyor. Çeşitli göstergeler tacirlerin oynaklığı ticaretlerine dahil edebilmeli için grafik oluşmasına olanak tanır. Yani hareket aşağı yönünde olabilir, yukarı yönünde olabilir. Yani volatilite, diyelim ki volatilite olmasa ticaret de olmaz.
Volatilite diyelim ki herhangi bir ürün 10, fiyatı 10 lira. Ve yatayda hep 10 olarak devam ediyor. Orada alım satım gerçekleşebilir mi? Hayır. Ticaret gerçekleşebilir mi? Hayır. Ama bir yukarı bir aşağıya doğru zikzak çizmeye başladığında alttan alıp yukarıdan satmaya veya düştüğünde daha fazla düşecek diye elindekileri daha fazla satmaya veya yukarı gittiğinde devamı gelecek diye daha fazla almaya ne olacak? Çalışacaklar insanlar. Ticaret yapacaklar orada. İşte volatilite bunu ölçen ne kadar yüksek olabilir mesela volatilite. Eğer çok fazla volatilite varsa daha fazla kazanç ve daha fazla risk sağlıyor. Mesela daha düşük bir volatilite varsa az kazanç ve az risk vardır. Bunu ölçen araçlardır. Peki devam edelim. Volüm, işlem hacmi herhangi bir dönemde kaç varlığın alıp satıldığını göstermenin bir yoludur. Fiyat hareketinde büyük rol oynar. Niye büyük rol oynar volüm? Çünkü volümün nerede geldiği çok önemli. Eğer bir fiyat düşmüş sert bir şekilde düşmüş ve bir yere gelmiş artık volüm bitmiş, yataya bağlamış duruyor. Hiç volüm yok, yani hiç hareket yok ve birden o kadar çok düşmüş ki o düştüğü yerde uzun süre volümsüz, yani hacimsiz kalmış ve ondan sonra birden yükselmeye başlıyor hacim mesela. Volüm yükseliyor. Yani orada alanlar ve satanlar birden hareketlenmeye başlıyor dipte. O zaman o bir dönüş sinyali oluyor. Veya fiyat yukarı doğru çıkıyor. Pahalı seviyeye doğru çıkıyor ve çıkarken artık volüm düşüyor. Yani alıcılar satıcılar fazla yok. Az bir volümle yukarı doğru çıkıyor ve tam tepeye yerleştiğinde orada birden volüm artmaya başlıyor. O zaman orası mal dağıtım bölgesi ve oradan sonra fiyat ne olacak? Düşecek diye öngörüye sahip olabiliyoruz. Volüm de önemli. Peki bu araçları göreceğiz şimdi. Mesela momentum araçları neler? Birçok momentum aracı var. Bunlardan birçoğunu ben de kullanmadım. En çok kullanılanları ben de kullandım. Bunlar mesela RSI çok kullanılıyor. Stokastik osilatörler, MACD göstergesi, momentum göstergesi gibi birçok gösterge var bunların içerisinde. Müthiş osilatör. Bazılarını ben de dediğim gibi kullandım ve bazılarını hiç kullanmıyorum. Bunlar ileride belki videolarını yapabilirim kısa özet bir şekilde. Nasıl kullanılıyor ve nasıl faydalanabilir? Artı yönleri, eksi yönlerine bakıp inceleyebiliriz. Trendler, buna MACD trend işte aracı. Bunlar moving average indikatörleri, işte zigzag. Mesela harmonik formasyonlarda zigzag işe yarıyor, kullanılabilir, yardımcı oluyor. O ikisini birleştirebiliyoruz mesela kullanmak için. Yine başka burada mesela rainbow, evet, chart var. Bunu bir sitede gördüm kullanıldığını ve çok beğendim. İşte çok düştüğünde ucuz bölge geldiğinde yeşil, mesela yeşil renk. Pahalı bölge geldiğinde kırmızı renk oluyor mesela. Onu ayarlayabiliyoruz. Onu ölçen bir chart, grafik, trend aracı. Başka mesela envelope bir kişi kullandığı gördüm. Yani denk geldim öyle. Çok kullanılmayan ama kullandığında bunun da kar getirisi var. Doğru kullandığında güzel karlar sağlıyor. Bunları yine ileride ne yapılabilir? En çok mesela Ichimoku indikatörü var. Bu araç gerçekten efsane bir araç. Bunun içerisinde birçok sinyal var. Zayıf sinyaller var. Bir de güçlü sinyaller var. Yani tek videoda anlatılmayacak çok bilgi içeren bir çok sinyallerin olduğu, birçok faydalarının olduğu Ichimoku indikatörü var. Peki volatilite araçları neler? ATR indikatörü var. Gerçekten güzel. ATR güzel bir şekilde hesaplandığında güzel kar getirisi oluyor. Önemli olarak gördüğüm ve çok değer verdiğim bir indikatör. Bollinger bandları var. Bunlar da önemlidir. Özellikle Bollinger bandında pivot noktasının desteğinin önemli olduğunu daha önceki videolarımda vardı. Onlar silindi. Yeni baştan onları kısa özet bir şekilde çekebilirim. Dalgalanma indeksi var. İşte örtülü volatilite var ve benzeri birçok burada faydalanabileceğimiz volatilite araçları var. Devam edelim volümlerde. İşte accumulation, distribution, OBV, nihai gün içi göstergesi, volüm osilatörleri,
işlem hacmi, net işlem göstergesi gibi birçok burada göstergeler var. Bunları da zamanı geldiğinde inceleyebiliriz. Küçük video notlar böyle tutabileceğimiz videolar hazırlayabiliriz. Bunları böyle bir değerlendirmek isterim. Genel anlamda yani biz ne yapıyoruz? Teknik analiz olarak ne yapıyoruz? Ve temel analiz olarak ne yapılıyor? Bunlar hakkında böyle genel bir bilgi içerikli bir video hazırlamak istedim. Umarım sizler için faydalı olur. İleride de bunların detaylarına bakabiliriz. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.